Sesli mi çekiyorsun sen şimdi? Sesli çekiyorum. İşte bunları yapıştırmak dünyanın en zor işlerinden biridir. Bilmiyorum yani görüyorsun vaziyeti. Şimdi bir yere bir şey koyuyorsun, onu nereye koyduğunu unutuyorsun. Mesela şimdi bu yapışacak. İş bitince Evet. plastik bunların spotların arkası patlıyor sonra. Gece 7'de karanlık olmaktansa şimdi söndürün, ben 5.30'da hepsini yapacağım. Okey, iyidir. Ya kalkarsa değiştirelim. Şimdi evladım bu bildiğin gibi bir sergi değildir. Bu sergi bir gazetecilik sergisidir. Bu fotoğraf sergisi değil. Burada yani bizim gidip de beraber çektiğimiz dünyadaki gezilerimizin röportajlarını gösteren fotoğraflar var burada. İnsanların durumu var. Zaten sergimizin de adı da öyle. Neydi bizim serginin adı? Bu dünya böyle dünya falan. Buna bakarsın, dünyayı görürsün. Okey, eyvallah. Şimdi bu aslında çok acayip bir hikayedir. Hayatta ilk sorguladığım şey bir kere var olmayı sorguladım. Var olmanın zevkini tatmaya başlamak lazım diye düşündüm. Halbuki meğersem hiç tadı yokmuş o işin. Anladın mı? Yani o şeydir. Öyle kalır işte. Anladın mı insanların hayatında? Evet. Karagüler benim kardeşim. Bak benim boyum 1.80'di. Şimdi ihtiyarladım diye biraz inmiş. 78. Doğum yerim İstanbul, Taksim. Talibhane'de Şehit Muhtar Bey Caddesi Şafak Apartmanı'nda oturmuşuz da daha evvel doğmuşum ama oraya geçmişler hemen. 28 doğumluyum. Ağustos 16'da doğmuşum. Akşama doğru saat 6'yı çeyrek geçe. Ben doğduğum zaman Osmanlı Cumhuriyet 5 yaşındaydı ya. Anam 400 senelik bir İstanbul ailesinin kızı. Anladın mı? Demek ki onun dedesi Fatih Sultan Mehmet'i falan görmüş. Baba tarafından da Şebin Karahisarlıyım. Onun sülalesinde kimse kalmamış. 6 yaşında İstanbul'a gelmiş, bir daha gitmemiş. Ben Ermeni bilen de değilim, hiç bok değilim, Japonum ulan. Şimdi bu zannediyorum benim ilk fotoğrafım olsa gerek. Belki vardır ama yani görmedim. Benim hatırladığım için işte bebek arabasıdır. Babam da yanında duruyor. Nerede çekilmiştir bilmiyorum. Bizim eğitimimiz başka türlü. Biz Atatürk devri çocuklarıyız. Abicim sen biliyor musun Atatürk'ün böyle bir sandalı vardır. Florya'da gezerdi. Arkası aynalı bir şey vardır. Orada çocuklar yüzüyor ya. Fotoğraf vardır. Muhakkak o piçlerden bir tanesi benim. Çünkü biz orada denize girirdik. O bir mayolu adam da böyle orada denize girirdi. İşte o adam Atatürk diyor, anladın mı? Atatürk yani şimdi mesela 10 yaşındaki çocuk için nedir ki Atatürk ya? Cenazeyi de gelin Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konmuştu. Anladın mı? Orada babam onu gezdirdi. Müthiş kalabalıktı. İşte meşaleler yanıyordu Taksim'de akşamları. İşte heykelin orada. Öyle hani endişe içinde bekleniyor ama biz küçüktük yani Atatürk öldüğü zaman ben 10 yaşındayım. Tiyatro mektebine gittim ben aslında. Anladın mı? Muhsin Ertuğrul babamın arkadaşıydı. O tiyatroya giderdi, beni de götürürdü. Hiç. 5 yaşında filan. Ve tiyatroda büyüdüm ben. Sonra orada beni talebe yaptılar. Talebe oldum. Muhsin Bey'in talebesi oldum. Mektep zaten tiyatronun kendisiydi. Yazları beni şeye koyardı.
Film stüdyolarında çalıştım. O zaman Arap filmleri modaydı. Taksim sineması. Hep Arap filmleri dublaj stüdyosu vardı. İşte o dublaj stüdyosunda çalışıyorum. Stüdyoda bulunduğumuz hava ısınmaya başladı. Ben de yani bir şey etmedim yani realize edemedim vaziyeti. Fakat kapıyı açınca buhar gibi duman şeyler, alevler gibi. Üstlüyor, yanıyor. Ve bir koridor var. O koridordan koşup gitmem gerekiyor. Kendimi kurtarmak için. Fakat oradan parçalar düşmektedir, yangın filan falan. Sonra büyük tamburlar vardı o zaman. O filmleri yıkadıkları zaman ondan sonra oraya geçirirlerdi. Her 30 metrelik sarılırdı o. Ve onlar da yanıyor şimdi. Filmler o zaman yanar. Şimdi filmler yanmaz. Şimdi yaktıysan yanmaz film. Yakmaya yani, o zaman filmler yanıyor ve o kutuların içinde bomba gibi patlıyordu. Ve en sonra oradan koşarak gittim ve dama çıktım. Oradan bir yerden dama çıktım. Yani bütün stüdyo aşağı yukarı bir katı gitti, yandı filan. Ben de yukarıdan alevlerin içinde oturuyorum, ısınıyorum. Ve itfaiyenin son kurtardığı adam ben oldum. İyi ki kurtarmışlar. İşte bela oradan başladı. Şimdi bu da işte adadaki şeyler, Büyükada'da otururduk biz. Suadiye'de otururduk uzun zamanda. 12 sene Suadiye'de oturduk. 11-12 sene de şeyde oturduk, Büyükada'da oturduk. Büyükada'da otururken bir hali zamparalık yapmışımdır Yahudi kızlarıyla beraber. İşte o bisikletli filan zamanımız bu. Ha, bu babamla anam romantik bir pozunu yakalamışım zamanında. İşte ben o aşkın çocuğu. Ben fotoğrafçılığa başladığım zaman daha vaziyet bu makinelerle çekiliyordu. Anladın mı? Şimdiki gibi de öyle böyle makineler yoktur. Şimdi bizim ailede zaten vardı böyle bu makine bilmem ne filan falan yani o problem değildi yani bir yenilik değildi bizim için. Ama onun basında kullanılması benim için yenilik oldu. Çünkü böylelikle bir dünyaya girdim. O dünyadan da bugüne kadar çıkamadık abi. Kaç tane film yaptım İsveç televizyonuna. Sonra Güneş Karabuday'a bıraktık o işi. Odur yani Güneş karısı yaparlar şeyleri program anlaşmaları bilmem neleri. İsveç televizyona film yaptık. Nuh'un gemisinin filmini yaptık. Yok bilmem ne yaptık. Şunu yaptık bilmem ne yaptık. Fransız televizyonu yaptık. O Arte filan yenidir. Ben bir sürü belgesel yaptım. Fakat bir tanesi de yani sayabilirim. O da Yavuz'un şeyidir işte. Yavuz'un filmidir. Yahu ben büyük bir iş yapmıyorum. Adı gazetecilik ve tarihi yazar. Gazeteci dünyada tarihçidir. Görsel tarihi yazan adamdır. Sinemacı yalan söyleyen bir heriftir. Bir rejisör diye bir herif vardır. O senaryoya göre kafasında bir takım olayları dizer ve sıraya koyar. Onu sonra tatbik eder. Aktör diye bir herif gelir. O da oynar. O da yalandır. Hiç böyle bir adam yoktur. Kafasındaki şeyi canlandırır. Sana yuttururlar. Sen onu zannedersin ki doğrudur. Anladın mı? Odur. Sanat hayal mahsulüdür. Fotoğraf hayal mahsulü değildir. Fotoğraf hakikatte vardır, dondurulur. O zaman durur, o tarihe geçmiştir. O an, o hakikat parçası olduğu için sanat olmayacaktır. Ve değildir. Fotoğraf sanat değildir abi. Şimdi sanatçı olmak için fotoğrafı sanat oldu diyorlar ki en kolayından sanatçı olsunlar. Ya Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışmaya başladım ilk. Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışmaya başladığım zaman 1948 falandı. Ticaniler vardı o zaman. Basında ilk işim de şeydi. Atatürk'ün heykelini kırdılar. Ticaniler vardı. Gümüşsuyu'nda Atatürk'ün heykeli vardı. Onu kırmışlardı. Onu çektim. Şimdi onun negatifini aradım bulamadım abi. Demek ki gazetede kalmıştır. Biz yaptığımız bütün işler eziyetli işler lan. Ağrı Dağı'na çıkmak mesela. Evet, bu bir Nuh'un gemisi hikayesidir.
Bak burada şimdi diyor, başlayış tarihi diyor 1958. Günün birinde Hayat Mecmuası'na Ankara'dan bir harita genel müdürlüğünden Yüzbaşı Durupınar diye biri geldi. Ben fotoğraf müdürüydüm o zaman. Elinde bir fotoğraf. Onu aldım, patrona tanıştırdım. Hikmet Feridun, Şevket Rado'ya filan. İşte şimdi Türk diyor ki bir diyor harita çizerken bu Ağrı Dağı civarındaki bir yerde harita oradan haritasını çıkarıyorduk. Bir de baktık ki bir iz var. O böyle gemiye benzer bir iz var. O izi ölçtük, baktık, gidip şeye baktık, ansiklopedilere baktık, bilmem ne. Ölçüleri de tutuyor. Nuh'un gemisi olduğundan şüpheleniyoruz. Bu da bir haberdir. Bunu da siz en iyi basan mecmua olduğunuz için bunu Türk ordusu size hediye ediyordur. Anladın mı? Aman merhaba, teşekkür ederiz de şimdi verdiği fotoğraf bir hava fotoğrafıdır. Ben dedim ki yahu yani şimdi bunu gidip yakından çekmek lazım. Bir tek resimde reportaj olur mu? Şimdi ne yapayım? Doğu Beyazıt'a gideceğim. Erzurum'da 3. Ordu Komutanlığı. Gittik. Merhaba paşam bilmem ne falan. Ama ne haber? Nasılsın? Ya dedim böyle bir olay var ya. Bu ne yapacağız? Sen mi söyledin? Bak incele. Yahu dedim uçuş güçler mi? Vatikan oluruz biz burada dedi filan falan. Bir sürü turist geldi bilmem ne filan falan. Allah dedim abi git resim çekmek lazım dedim. Bir tane hava fotoğrafıyla iş bitmez. Yani bu sen bana dedim yani bir teyyare ver, bir şey ver. Ne versen ver. O zaman helikopter yok ha. O saatte Türk ordusunda helikopter yok. Ondan sonra biz oraya gittik Doğu Beyazıt'a. İşte ertesi günü sabah teyyare geldi. O zaten her posta teyyaresi varmış. Doğu Beyazıt'tan Karaköy filminden ne? Anladın mı? İşte geldi, beni aldı, uçurttu. Bir de fırtına var. Boktan bir hava. Yani rüzgar var bilmem ne. Şimdi o fırfır teyyarelerin bir tarafını açarsan içeriye rüzgar da oluyor. Teyyare dönüyor. Zaten hafif hafif teyyareler bezden. İki tarafını açarsan fırtına oluyor. Ben ama iki tarafını açtım. Bir dönüyorum aklın durur. Ondan sonra baktım ki bulamazsın yani haritadan gidersen yerden gözükmez. Ama havadan bakınca görürsün. Gördüğüm yere hemen oraya 9 defa da iniş yaptım. O kareleri çektim işte. İndim felaket. Kusuyorum bilmem ne filan. Bombok vaziyet filan. Çay may filan falan birbirime geberi şey oldu. Ben onda şeyler sardılar beni filan falan. Ondan sonra şimdi buradan çektik. Yerden çekmek lazım. Yerden nasıl çekeceğiz? O zaman işte çıktık atla. Gittik nasıl bulacağız? Zor iş yani filan. Çıkarken bu kadar adamla çıkıyoruz yani. Şimdi 40 tane kasırla falan çıkıyoruz. Bütün bir şeyle gidiyoruz. Sonra ondan sonra çıkıp da yukarıda bir çadır kurduğumuz zaman bu hale geliyoruz. Burası 4800. Zirvede burasıdır. Anladın mı? Mesela aslında bunlar da mühim şeylerdir. Bak. Eğer Nuh'un gemisi bu ise, bu bizim çektiğimiz Nuh'un gemisi, dünyada ilk gören, ilk resmini çeken adam benim. Çünkü bak mesela hava fotoğrafı getirdiler. Hava fotoğrafı nasıl çekilir bilir misiniz? Hiçbir yerden bakılarak çekilmez. Bir teyyare çıkar, bu Türkiye'nin bir tarafından ya da nereyi çekiyorsa. Oradan çıkar, böyle uçar. Ondan sonra geri gelir, 1 kilometre sonra böyle uçar. Bu sonra böyle uçar, bütün memleketi tarar. Bunlar böyle üst üste gelen fotoğraflarla birleşir, bir memleketin haritası çıkar. Bunun üzerinden de münhaniler ve bilmem neler çizilerek askeri harikalar hazırlanır. Yani bir yer yoktur ki buldum buraya basayım değil. Makinedir çeken. Yani çeken herif, mesela Yüzbaşı Durupınar, Harita Genel Müdürlüğü, Ankara. Tamam, baktı. Orada kağıdın üzerinde gördü onu. O fotoğrafı gördü. Aslı izini görmedi. Onu aldı bana getirdi. Getirdikleri odur. Yani aslında eğer bu Nuh'un gemisi ise ilk gören yaratık dünyada benim. Olabilir. Yani böyle bir şey ama hiçbir şey kesin değildir. Hiçbir şey kesin değildir. Dünyada ne kesindir ki ya? Yaşadığımız bile belli midir acaba? Acaba yaşıyor muyuz?
Benim 3 tane bir tanesi Ağrı Dağı'dı işte. Şimdi anlattığım size. Bir tanesi Afrodisiyas, bir tanesi de Nemrut'ta. Nemrutlar da biliniyordu aslında. Çünkü orada Profesör Dörner'in Münster Üniversite hafriyatı vardı. Ama bunlar her şeyi kimseye göstermiyorlar. Bizimkiler değil de bunlar parça kaçırıyor filan falan diye diyorlar. Bir bak yok ortada karşılaşıyor. Çünkü bu Nemrut Dağı medeniyetinin yerinden kalkmaz şeylerdir. Yani kimse bir şey götüremez. Ne götürecek? Vinç lazım. Anladın mı? Dereleri de kabartmadı. Taşların üstündedir. Bir obje değil ki alıp gitsin. Nemrut Dağı Allah'tan tepede de çok zor çıkıyor ama şimdi otobüs yolu yaptılar. Hepsine gidiyorlar. Neyse ki 200 metre ile gerisine bırakıyor. Oradan ileri gidemiyorlar. Yoksa o da kalmaz. Ben gidip çektiğim zaman Afrodisias yaşıyordu. Afrodisias vardı. İçinde adamlar vardı. Onlar esasında Türk tabiatında adamlardı. Türkiye'nin içindeydiler. Çünkü Karacasu ilçesine bağlı bir yerde doğuyorlardı. Doğmuşlardı. Neyse o köy oradalardır. Fakat aslında onlar Romalıydı ya. Aslında Romalıdır. Türkiye nerelidir? Türkiye tümü. Hani desene gösteri çıkar Türkiye neresidir? Bizans'dır lan. Ondan da evvel ne gidersen Roma'dır. Yani şeydir. O herifler Romalıydı. Orada Romalılar geziyordu. Jules Caesar'ın torunları. Şimdi git taş yığını. Neden? Arkeolog girdi artık. Medeniyet girdiği yeri bozar abi. Sen zannetme ki medeniyet budur. Bu kahve var ya bu kahve. Bu kahveye gidelim. Şurada oturayım. O kahveden başlıyor. O kahvede anlatayım. Harika olur. Hemen gidelim. Anladın mı? Ama kahve nerede? He? Abi bu kahve neye kapandı? Açıktı o. Yan taraf kitap satış reyonu olarak şu an hizmette. Kim yaptı bunu? O adamı bulup asmak lazım abiciğim. Şimdi bu Afrodisias hikayesini baştan sonuna kadar anlatayım da bu iş bitsin. Uçakta geldim İzmir'e. İzmir'den Aydın'dan Aydın valisine gittim. Rica ettim. İşte bana bir araba ver. Senin vilayetinde baraj açılacak bilmem ne. Adnan Menderes gelecek. Onun orta sayfasını çekeceğiz. Peki dedi bana belediyeden bir araba verdi. Biz bununla o arabayla Nazilli'den de şu barajda dağların arkasında bir yerdedir. Kemer Barajı var. Fransızlar yapıyor. Bir gittim bir baktım ki kardeşim imkanı yok resim çekiyor. Çünkü olduğu gibi kontrlümiyer. Ters ışık. Eyvah ne yapacağız? Şimdi aralama var adam da evine dönecek filan. Akşam 5 olunca dönmesi lazım filan ama ben dedim abi dağa çıktım şimdi dağa kadar çıktım. Ta yukarıya çok zor bir şeydi tırmanıştı. Çıktım oradan bak dedim ki güneş gelsin diye. Güneş de bir türlü zor sanki döndü gibi. Ve çektim anlayacağın Kemer Barajı'nın birkaç tane enayi resmini. Ondan sonra aşağı indik. Şoförde kavgaya başladık. Ben işte bu kadar geç bileceğimi bilseydim başka biri sizi götürürdü. Ben karımla randevum vardı bilmem ne filan. Bana diyor kızıyor duruyor filan dedim. Ne yapalım yani şimdi oldu. Şimdi ben de işte dedi geldi buralarda dolaştı filan falan derken oradan yolu kaybetti herif. Bir dağların arasına girdik. Gece oldu, karanlık oldu. Korkunç kayaların arasından geçiyoruz. Bana da korku bastı zaten. Anladın mı? Gidiyoruz. Aynı yere geliyoruz ya. Neyse sinir bir vaziyette bir yerde dur da burada bir köy evinde kalırız bilmem ne. Evladım boş ver hadi filan falan diye sakinleştirmeye çalışıyoruz adamı. Neyse bir yerde durduk. Orada kalırız dedik filan falan. Geldik şimdi buraya bir kahveye. O kahvede işte bir taş vardı orada biraz evvel resmini size gösterdim içeride. O kahveye geldik. O kahvede oturuyoruz. Gözümüz alıştı. O zaman da buralara elektrik değil. Ruh bile gelmemiş belki filan neyse. Gaz lambasıyla, lüks lambasıyla var. Biraz gözüm alıştı filan. Bir de baktım ki adamlar bezik oynuyor.
domino oynuyor, pişpirik oynuyor. Neyin üstünde oynuyor? Masa yok. Masa Roma sütun başları var ya böyle şapitolar, başlıklar. Onları koymuşlar, onu masa yapmışlar. Kahvede oynuyorlar ya. Delireceğim. Ondan sonra bir de bakıyorum. Kahvenin ortasında sütun var. Kahvenin damını tutuyor. O Roma sütunu. Allah Allah, ne garip yere geldik. Ne biz, neresi burası dedik, yere koyuyor. Allah Allah, merhaba merhaba filan falandan sonra bir yere gireceğiz, yatacağız işte, neyse. Adamı bir yere koydular, beni bir yere koydular. Ben sabahın ilk ışıklarında çıktım, makinemi aldım, başladım dolaşmaya buraları. Bir de baktım ki bir lahitin içine böyle üzümleri doldurmuşlar, üstüne çıkmış herifler şıra yapıyor, şıra eziyor. Roma lahitinin dibini delmişler, altına da plastik kova koymuşlar, şıra topluyorlar. Böyle yani şıra yapılıyor. Ondan sonra ne bileyim çamaşır dikiyor lahitin birinde adamlar. Ya sokaklarda lahitler ters heykeller böyle taş diye kullanılmış. Ters. Evlerin içinde var filan falan. Bir takım işte ne bileyim böyle işte buraları filan, anladın mı? Bunlar ama yani böyle otların içinde filan görsen yani. Allah Allah, ne biçim yerdir. Ne buldumsa çektim. Tarih ve insan kaynaşmış, zamanlar birbirine gelmiş bir dünyanın içine düştüm. Yani hangi çağ devirde yaşıyorum? Bu tarafa dönüyorum mesela, belki 20. asır, bu tarafa dönüyorum 15. asır, bu tarafa dönüyorum Roma devrine bakıyorum gibi, böyle bir yer. Bundan da enteresan ne olur diye. Döndük, İstanbul'a geldik. Tam İstanbul'a geldim. Dedim ki ya ben bir yer buldum. Bu nedir bilmem ne. Gittim Şevket Rado'ya gösterdim. Hikmet Beri'ne. Bunlar gülmeye başladılar. Lan alay ediyorlar benimle. Gidip enayi şeyler, başları çekersin zaten. Senden ne olur ki falan diyorlar bana. Çünkü onların istediği sinema artistlerini ve böyle aşağılık magazin bugünkü programlarının şeyler gibi şeyler çekersen mühim bir şey yapmış olursun. Çünkü beyinleri o zamanın basarının beyni de hakikaten o kadar ve ondan fazla çalışmıyordu zaten. Gene de çalışmıyordu. Neyse. Ondan sonra da ben bunu aldım. Ulan kimse yazmıyorsa bu işi dedim. Ben Türkçe benim hanıma da İngilizcesi tercüme ettirdim. Türkçe ben yazdım bu anlattıklarım gibi hikayeyi. Nasıl geldik, nasıl gittik hikayesini. İngiliz dergisine gönderdim. İngiliz Architectural Review dergisi ki dünyanın en büyük mimari dergisidir. 10 sayfa verdi bu röportajı. Orada. Siyah beyaz. O çıktı bir iki hafta sonra bir fax geldi. Fax yoktu o zaman. Telex geldi. Telex'te Horizon diye bir dergi. Amerika'dan diyor ki röportajını çok beğendik. O röportajın renklisini istiyoruz. Bize gönderin. 10 sayfa yer ayırıyoruz. Şöyledir böyledir. Peki ne olacak? Şimdi ama bize yani biraz yazı malumatı da verin. Ulan yazılı malumatı yok. İşte o zaman işte gittim. Müzeler Genel Müdürü'ydü o zaman. Bu arkeologların falan hepsinden işte izin veren oydu. Rüstem abi vardı. Rüstem Doyuran. Eskiden Arkeoloji Müzesi Müdürü'ydü İstanbul'un. Dedim ki ya biri lazım filan. İşte o zaman Kenan Erev'in bu şeyini verdi. Adresini verdi. Ben de gazeteye yazdım ki işte resimler bunlardır. Alın bakın. Bu adamla da temas edin. Yani bu adam bu işi bilir filan falan gibi. O adamın neydi? Kenan Erev'in adını verdim. Ondan geldi Kenan buraya. Yoksa hayatında rüyasında görürdü burayı. Anladın mı? Şimdi şurada bir şey var, onu çekmek istiyorum ama oradan yürümek lazım. O da çok zor. Hadi ben yürüyorum yavaş yavaş. Gazeteciliğin dışında faydalı olan bir gazetecilik işi yapılmıştır şimdi. İşin içinde. Yani bir gazetecinin vazifesi sadece siyasi personelleri ya da personeliteleri takip etmek değildir. Şu hafta bir şeyler yapmak, bir şeyleri keşfetmek, bir şeyleri bilmeyen adamlara anlatmaktır. Onun için bu da benim anlatmak istediğim 3 şeylerden bir tanesinin, hatta en mühimi budur. Yani aslında da dünyadaki yerinde bulmuştur yani şimdi. İstediğin kadar arkeolog ol, istediğin kadar bilmem ne ol, ne yaparsan yap. Yani sen ancak kitap yazarsın. Halbuki bir röportaj yapmak demek, bütün dünyaya bir şey bildirmek demektir. Onun için mühimdir benim için bu. Benim bulduğum Afrodisyas, zamanında buraya gelip çektiğim zaman Afrodisyas aslında oydu. Orası yaşayan bir şeydi. Şimdi burası ölü.
Bu park olmuş burası şimdi. Burası bir parkın olayıdır bu. Bakıyoruz farklı romanlar böyle. Bunu getirmişler ki parkın arasına koymuşlar. Hiç böyle çimenlerin içinde böyle bir şey mi vardı ya? Yok, değildir aslında bunlar. Bunlar esasında benim için tarafta yaşayan Afrodisyas. O benim buraya gelip de daha kazıdan evvelki Afrodisyas'tır. Merhabalar. Dünyamıza hoş geldin. Sen o zaman daha çocuktun, 9-10 yaşında. Fakat her şey o 9-10 yaşında farkına varıyor insan. O zaman öğrenmeye başlıyor. İşte insanın dünyayı keşfetmesi budur. Bir de sanatçılar var. Tabii en çok etkileyen Salvador Dali ile Picasso'dur ya. Picasso'ya ben çok gitmek istedim. Fakat imkansız oluyor. Çünkü yani kanal yok gideceğin. Ben İsviçre'nin en büyük ya dünyanın en büyük yayın evlerinden biri olan Edisyon Skira'nın fotoğrafçısıyım. Treasure of Turkey falan yaptık burada falan. Patron da benim arkadaşım. Monsieur Albert Skira. En büyük yayın evinin sahibi, patron, VIP bilmem ne falan böyle acayip köylü kafasıyla olmuş işte bir. Yani Picasso ne kadar meşhursa ötekisi de edisyonda o kadar meşhur. Yani o onu meşhur etmiş, o onu meşhur etmiş falan. O onun kitaplarını basmış. İsviçre'ye gidiyorum, işte gidiyorum. Tabii o çalıştığım yerin şeyini alacağım da var işte parası alacağım falan. Gittik Cenevre'ye. Cenevre'de Albert Skira hemen beni görünce karısı bırakmıyor ki içki içsin. Ara Güler geldi diyeyim. Sanki bir bokum ben. Anladın mı? Beni aldı. Anladın mı? Bir meyhanelere götürdü. İçki içsin diye. Ben vesile oluyorum yani filan. Yani bana anlatıyor. Anlatırken bana dedi ki ben Picasso'ya gidiyorum. Picasso randevu verdi dedi. Ulan sen Picasso'ya gideceksin, beni götürme. Vururum seni dedim ya. Hiç yolu yok. Anladın? İyi. Sen Picasso'ya mı? Tabii ben seneler uğraşıyorum, gidemiyorum herife dedim. Sen beni de götürün yanınızda. İlle. Peki dedi, sen de gel, sen de resimlerini çek dedi. Onun arkadaşı zaten. Anladın mı? Öyle gittim abi. Başladık çekmeye. Şimdi düşün, ben elimde bir tablo tutuyorum, bir kağıt tutuyorum. Bu kadar bir bu. Buradan 250 bin dolar tutuyorum. Anladın mı? Başka birini tutuyorum, bilmem kaç milyon falan. Böyle. Şimdi sen düşün, bu iyi değil, bunu çekmeyelim, bunu çekelim diyoruz. Yani biz kimiz gidiyoruz abi? Anladın mı yani? Böyle bir sürü resim çekiyoruz falan. Ondan sonra sen neden dedi, benim bu kadar çok resmimi çekiyorsun dedi. Ya çok meşhurdun onun için dedim ya. Peki bu kadar ben de sana bir resim çizeyim dedi. Ulan düşün, dünyanın en büyük ressamı benim resmimi çizecek. Bir kağıt bul şuradan dedi, sana bir resim çizeyim dedi. Ulan bu odanın içinde geziyorum, bir parça kağıt yok. Her tarafım hiçbir kağıt yok, bulamıyorum. Ne yaparsam üstünde bir şey var filan. Biraz sonra da unutacak herif, 90 yaşında ya. Hani unutur yani, ihtiyar herif. Ne yapayım? Orada baktım böyle bir şeyler var. Kitaplar var üst üste duruyor. 50 tane filan basılmış. Açtım baktım birinci sayfaları boş olur ya. Oraya çizsin sonra keserim dedim ya. Düşünce kağıt bulamıyoruz. Aldı kitabı çizdi. Bir acayip kalemle filan. Bir de imza attı verdi. Yani sen dedi Sezan'a benziyorsun dedi. Sezan'a benzetti beni. Bir ressam şeyi çıktı. Orada duruyor. Orada asılı. Tarih de attı, imza da attı, tamam. İşte Picasso'nun böylelikle bir tane şeyine sahip olduk. O bir tanesiyle ev alırsın. Ya Dali'nin çok güzel bir şeyi var. Her zaman resim çekerken böyle kılıç oynuyor. Geliyor, tırk boğazımı kesecek bezemek ya. Kılıç, hakikaten kılıç ya. Hani şövalye filan devirden kalmış o eski adam. İşte böyle bir şey. Ben dedim ki ben senin resmini çekeceğim. Adam akıllı bir resim. Durmuş böyle. Bakıyorsun objektife. Sallamıyorsun.
Ben öyle bir resim çekmek istiyorum. Ansiklopediler için bilmem ne için filan falan. Dedim. Peki dedi, o zaman dedi bu deliler olmadan gel dedi. Çünkü o etrafına hep böyle deli mankenler, boklar, orospular ne ki düşünüyorsun var. Topluyor. Etrafında onlar istiyor. Atraksiyon istiyor falan anladın mı? Onlar gelmeden sen gel, o istediğin gibi çekeriz dedi. Peki dedim, sabah gittim. 10.30'da falan o bir kapı var, açıyorsun, sonra bir tane 2 kapı var odasına girmek için falan. Bir açıyorsun, giriyorsun, bir daha giriyorsun. Yani falan. Gittim bir de baktım orada tamam tekstil. Biraz sonra Kapten Mur var, adamı para işlerine o bakıyor. 3 tane gazeteci getirdi. Bir tanesi Filiz. Filiz. 2 tane daha başka herif. İşte birisi Figaro, ötekisi bilmem ne filan reportaj yapmaya gelmişler. Peki dedim ya, Kapten Mur bunları getirdi şimdilik reportaj. Hani bizim reportajımız vardı, çarın böyle çayın çarkına filan falan demeye başladım ben. Anladım, sen hiç merak etme dedi. Ben şimdilik onları savarım dedi. Gelin bakayım bir dedi, bunları topladı. Getirdi karşısına bakıyor şimdi böyle. Boyu da çok uzundur ha. Sen hangi gazete onu söyle, onu söyle. Tamam iyi. Oturun bakayım dedi, oturttu. Söyleyin bana bakayım dedi. Elinde de bastonu var. Anladın mı? Gümüş saplı bastonu var. Sen ne Gudron'un formülü nedir dedi. Ziftin formülü nedir dedi. Hiç ses yok. Bir tane dedi. Sen söyle bakayım Gudron'un formülünü dedi. Düşün. Yok bilmiyorum dedi. Sen söyle dedi. O da bilmiyor. Sen söyle dedi. O da bilmiyor. Gudron'un formülü H2 bilmem ne dedi. Attı bir numara. Anladın mı? İşte budur dedi. Bu elimdeki baston var ya, baston dedi. Ben bunu alırım dedi. Gudron'un içine sokarım. Dışarı çıkarırım dedi. 200.000 dolardır dedi. Anladın mı? Buna sen yapsan deli derler dedi. Tamam mı? İşte git şimdi dediğimden ne bok anladınsa git yaz. İşte ben oyum dedi. Şimdi bize baktım ki orada bir tane perde var abi. Korkunç güzel bir perde. Goblet. Ben senin bugün matador olmanı istiyorum dedim buna. Deliyle delice konuşacağız. Olurum dedi filan falan. Gittik. Perdenin ucundan tuttu. Kornişler var, Fransız ev oteli. Oteli biliyorsun hangisi? Bir çekti abi. Kornişler, duvarlar. Böyle yıkıldı aşağıya. Aşağıda bir vazo kırıldı filan. Bilmem ne filan. Neyse buna perdeyi çıkardık. Sarıldı, matador oldu filan. Kırılır. İşte o resim. Bilim her şeyden öncedir. Bilim her şeyden önce gelir Ahmetciğim. 1, bilim. 2, sanat. Ondan sonra da biter, dünya yok. Şimdi burada adada oturmuş meşhurları istiyorlar filan falan benden. Ben Saint Marie de la Mer diye bir yer vardır Fransa'da. Orada at yarışları olur, bilmem neler olur filan, yok Camargue hikayeleri filan falan. Oradayken aklıma geldi, ulan bu Chagall bana demişti ki güneye gelirsen bana uğra. Ve hazır Üner'deyim şimdi. Düşünsen Marsilya taraftayım. Buna gittim. Yahu dedi, Allah'ını seversen dedi, beni niye bu kadar takip ediyorsun dedi. Değil mi? Dedi, dünyanın mühim adamlardan birini sentik etmesem kime edeceğim dedi. Sen biliyor musun dedi, ben İstanbul'u bilirim dedi. Anlamadım. Ben İstanbul'u biliyorum dediği zaman benim oturduğum yerin lafını söylüyor. Meğersem Chagall Rusya'dan kaçtıktan sonra buraya geldiğinde
şeyde Büyükada'da oturmuş. Bana dedi ki ya bana Büyükada resmi gönder dedi. Büyükada gözümü de tutuyor dedi. Ne biçim yerdi güzel deniz bilmem ne filan değil. Yani, göndereyim dedim sana birkaç tane resim. Ve resimleri buraya gelince yaptım gönderdim. Sen beni bu kadar resim çekiyorsun ben de sana bir resim vereyim dedi. İyi ya tamam ver kurtulursun dedim ben. Sonra gelin birine gazeteyi açtım ki Chagall est mort. Ve böylelikle şey bitti. Koneksiyon bitti. Her şey yaşamakla başlıyor, yaşamakla bitiyor. Bana öyle geliyor ki ben şu anda İstanbul'un en eski yerlerinden birinde geziyorum. Herhalde Fatih Sultan Mehmet burayı aldığı zaman burada gene vardı. Ama belki Venediklerindi, belki Cenevizlilerindi, kiminse kiminde. Ama burada gene muhakkak gemiler yapan, şeyler yapan, tamirat yapılan bir takım denizcilik unsurlar herhalde vardı. Çünkü bana öyle geliyor ki bu eskiden beri olan bu şey bugün devam ediyor. Yani aslında kesinti yok tarihin içinde biliyor musunuz? Gariptir, öyledir işte. Ne yapacaksın? Buraya kadar gezdik tersanenin içini. Biraz da dışarıya çıkalım da dışarıdaki havayı görelim. Dışarıdaki tersaneyi bulalım. Hadi bakalım. Görüyor musun ya şu? Benim hastalığım işte Süleymaniye. Sinan. Aslında hep kızardım. Neye ulan? Şimdi böyle Notre Dame Kilisesi, yok efendim bilmem nesi, yok bilmem nesi filan. Burada hiç Süleymaniye falan yok mu? İnyor etmiyor ya. Gavur inyor ediyor ya, anladın mı? Hani reddediyor, görmek istemiyor kendinden büyük bir şey. Halbuki bin atar abi Mimar Sinan. Bütün Avrupa sanatına, bütün katedralleri bin geçiyor. En mühim kitaplarımdan bir tanesi Mimar Sinan hakkındadır. Bu İngilizce, Fransızca falan çıkmıştır ve ilk Fransızlar bastı, ondan sonra İngilizler bastı, ondan sonra da Amerikalılar bastı. Bu dünyanın sayılı büyük edisyonlarından, büyük yayın evlerinden biridir. Şimdi ben en çok bu kitabın içinde Selimiye'ye önem verdim. Selimiye aslında bana da sorarsan bir hislerime göre ve içinde gezdiğim zaman hissettiğim şeylere göre en mühim camilerinden biridir. Nedir Mimar Sinan'ın bende uyandırdığı bu his? Şudur, yani Allah'ın ne kadar senin dünyandan başka bir dünya olduğunu, bu orada bir ulviyete doğru gittiğini filan hissediyorsun. Bir Mimar Sinan caminin içinde gezerken seni alır, ışığı öyle bir tanzim etmiştir ki kendi pencerelerinden yaptığı arşitektür mimariye göre başka bir yerdesin gibi atmosfer verir. En çok da ben bunu bu camide duyuyorum. Ve aslında büyük bir kompozisyon vardır bu camilerin sütunlarının arasındaki kubbelerde olsun. Eğer dikkatle bakarsanız çok müthiş bir kıvrımlar ve o kıvrımların içinde sanki bir dalganın gelişi gibi tavanlar görürsünüz. Mesela köşelerde bilhassa. Bütün bunları hissettiriyor Mimar Sinan insanı. İçinde gezdiğin zaman sanki hakikaten
yani üstün bir kuvvetin yani Tanrı'nın huzuruna çıkmış havasını veriyor. Bana, başkasına vermez belki. Görüyorsun, bu öteki camilerde yok. Yani Mimar Sinan kendini buranın insanı olarak düşünüyor. Anladın mı? O şey 400 senenin filan beraber yaşamanın şey etmenin bir neticesidir. O aynı medeniyetin çocukları. Osmanlı dediğin zaman içinde Rum'u da var, Ermenisi de var, bilmem nesi de var filan falan, Çerkezi var, Abazası var. Ya bu mezar taşlarıyla beraber çekmiştim. Senimiye'yi, fakat ortaya ağaç mı diktiler, ne diktiler bilmiyorum. Şimdi ortada kocaman bir ağaç var. ne bileyim. Benim işim görmek. Ara Güler git dünyayı yarat dedi. Ben neyi yaratacağım? En evvela suyu yaratırım abi. Susuz hayat olmaz. Anladın mı? Ondan sonra kadını yaratırım. O da çocuk yapar. Anladın mı? Böylelikle çoğalır insanlar. Anladın mı? Sonra onların beslenme problemi var. Aslında hiçbir problem yoktur ya. İnsanları bıraksan kendi başına yaşar abi. Edirne'ye ilk defa işte yedek subaylığımda geldim. Ondan sonra da bir sürü sefer geldim. En çok da Kırkpınar güreşleri için geldim. Ve o Allah fotoğrafını da o Kırkpınar için geldiğim zamanlardan birinde çektim. Zannediyorum hayatımda çektiğim en mühim fotoğraflardan biri budur. İşte bu. Şimdi onun tam önünde duruyorum. Ne için? Sizler için. Sizi göstermek için bunu. Şimdi bu resim şu köşeden çekilmiştir. Tesadüfen ben buraya Kırkpınar güreşlerinin reportajını yapmaya gelmiştim. Tabii vakit vardı saray içine gitmeye. Hani geziyordum buralarda. Ondan sonra burada bu Allah fotoğrafını çekmeyi düşünüyordum. Derken tesadüf eseri olarak 2 tane kadın buradan geldi. Gitti şunun altında oturdu. Bahçesini açtı. Yemek yemeye başladı. Fakat beni görmediler. Ben oradan Rolleiflex makineyle o zaman 6-7 kare resim çektim. 6-6'ydı o zaman. Bu da zaten 6-6. 6. Ve bir tanesi burası böyle açıktır. Diğerleri hepsi buna bitişiktir. Çünkü denk gelmedi. Kadınlar oynadı. Fakat ondan sonra farkına vardılar ve kaçtılar gittiler. Yani bir fotoğraf bir an meselesidir. O anı kurduğun içinde bir kompozisyon eriştinse eriştin, erişmediysen unut. Yani bu kadar zor bir hikayedir. Bir roman yazarsan istediğin cümleyi koyarsın, yırtarsın, atarsın, yeniden yazarsın. Fotoğraf hiçbir zaman öyle olmaz. Fotoğraf on the spot zamanında çekildi mi vardır. Çekilmedi mi unut gitsin. İşte bu kadar gaddar bir şeydir aslında bu meslek. Allah yazısı her zaman için iyidir. Bir de günün birinde Allah'ın ismini yazıldığı bir duvar bulduk. İşte onu işledik, bu resim çıktı. Bu benim meşhur fotoğraflarımdan biridir. Zaten bu fotoğraf ben de mi? Yani demek ki ben şimdi bu fotoğrafı alsam, yüzümü kapasam, işte Ara Güler olur gene. Şimdi dikkat edersen omuzuma bak. Nedir? Teğmen. Neden teğmen oldum? Askerlik uzadı. Karar aldık Çağaloğlu'nda çocuklar hepimiz. Gidelim yedek subaylığımızı yapalım, bitirelim bu işi. Yeniden gelip gazetelerimize çalışalım falan diye. Biz gittik. Ve askerlik uzadı abi. 1 sene yaptılar. İşte onun için teğmen oldum ben. Şimdi bütün mesele, bütün hayatımdaki en büyük zorluklardan bir tanesi de şudur. Herkes askerliği bitirdi, ben bitiremiyorum.
Çünkü ben bölük komutanı olduğum için bölüğü teslim eden adam gelmiyor. Gelmiyor ki kime teslim edecek? Koca bölüğü ya. Ben motorlu bindirilmiş piyade bölüğüm. Zırhlı araçlar. Bir CMS'de kaç tane lastik var biliyor musun? 13 tane. Lastiğin en çok kara borsası ne? Her gün böyle eve geliyorum. Benim depoyu soyuyorlar zannediyorum ben. Rüyama giriyor. Gece yarısı gidiyorum. Parolayı da öğreniyorum tabii. Evet gidiyorum oraya bakıyorum. Gidip lastik sayıyorum abi. De böyle bir yedek subay. Herkes teris oldu. Ben olamadım bölük komutanı. Gelmedi herif teslim edecek herif. Ev üstüme duruyor bütün bölük ya. Amma çalmış be. Of. Benim babam beni çok severdi. Ben de babamı çok severdim. Fakat her zaman o şeydir yani ağır adamdı babam. Şey dersin yani samimi olamazdım fazla. Neyse babam bir gün bana dedi ki ya dedi, her yere gidersin ulan dedi. Dünyanın her tarafına gittin. Beni bir gün alıp da köyüme götürmedin dedi. Gidip evimi görmek istiyorum dedi. Bir gün köyüne merak etmedin mi kökeninin nereden geldiğini dedi. Yahu abi falan dedik sen adamsın, kapitalist adamsın yani ne gidersen gidersin. Beni bir gün al da köyüme götür dedi. Buradan vapura bindik. İşte Karadeniz'den Giresun'a girdik. Giresun'da bir gece kaldık. Ertesi sabah yola çıktık. Akşama doğru Sevinkarahisar'a vardık. İşte bu yoldan böyle yürüyerek babama doğru köye girdik. Bütün bir gün burada vakit geçirdik. Hayatından çok memnundu. Hatırladı işte burasıdır dedi. Şuradan gitti eve buldu. Bir duvar kalmış. Her şey yıkılmış. Burası kiliseydi. Kilise yok. Efendim ondan sonra o da bir duvar kalmış. Burası mezarlıktı. Hiçbir şey yok. Efendim ondan sonra bir çeşme vardı. Çeşmede sular akardı. Filan dedi. Üç gözü vardı çeşmenin bilmem ne filan dedi. Köylüler dediler ki bizi gezdirenler. O buradadır dedi. İşte oradan oraya su içti bilmem ne Bak filan. bahsettiğim çeşme burasıdır babamın su içtiği. Bu da buz gibidir ha. Anam dedi beni döğene koyardı böyle çevirirdi dedi. Dönerdim ağırlık olurduk dedi şeyin üstünde de filan falan dedi. Dedi hemen at koştular. Dön yaptılar filan şey ettiler filan. Ayranlar içtik bilmem ne filan falan. Akşam oldu işte karanlık olmadı Sivas'a gideyim oradan TR'ye binip döneriz diye düşünüyorum. Öyle yaptık. İşte vedalaştık herifler de filan falan ama çok samimi olduk. Hepsi de çok sevindi bilmem ne. Tam oradan çıktık köyden gidiyoruz dışarıya böyle 60 kilometre falan gidiyor. Ulan dedi unuttuk dedi. Ne unuttun dedi. Ulan dedi buranın meşhurdur dedi yemişleri dedi. Almaya unuttuk dedi. Beni giderken dedi 6 yaşındayken dedi anam bana böyle bir çıkım vermişti dedi. Anladım onu İstanbul'a kadar getirmiş sonra mektepte yemiştim ben onları dedi. Anladın mı? Keşke alsaydık dedi. Şimdi geri dönmeyelim dedim. Ya bir daha sefere geldiğimizde anlarız unutmayız dedim. Peki dedik Sivas'a gittik. Sivas'ta TR'ye bindik. İstanbul'a geldik. 4 ay sonra babam öldü. Cenazeye gidilecek. Üçören Kilisesi tarla başındaki böyle bekliyoruz işte. Nevzat Üstün var. Başka arkadaşlarım var. Şairler, mahirler falan var. Eve geldiler. Hep beraber kiliseye gideceğiz. Kapı çalındı. Kapı açtım bir baktım. Açtım, baktım. Suratları yabancı gelmiyor ama kimdir? İşte o köylüler geldiler. O tam cenazenin gömüleceği gün. Anladın mı? Geldiler.
Dediler ki Dacat Güler'i arıyoruz dediler. İşte ben oğluyum da ben seni hatırladım ha şimdi dedim. Ya ne oldu? Ben de Dacat Bey öldü dedim ya. Şimdi de cenazeye gidiyoruz. Siz de gelin dedim. Anladın mı? Gelelim de biz ona bir hediye getirmiştik dedi. Kuru yemişleri getirmiştik dedi. Şeyin dedi. Onları vermek istiyoruz falan dedi. Ver bana dedi. Aldım öyle bir sandık. İçinde bir sürü var. Tutkurular var bilmem ne. Hepsini küçük küçük naylonlar buldum. Hepsini doldurdum. Ceplerine koydum. Böyle oldu. Anladın mı? Kilisede de bizde biliyorsun böyle kalkıyorsun kravat bağlayacaksın. Göt falan bir şey. Bir, o şey öyle de gidilmez ama gittim. Ondan sonra işte tam gömülecek. Açsana şu tabutu dedim ya. Bir bakayım dedi filan falan. Abi olmaz filan dedim. Dedim kızdırma beni aç. Anladın mı? Neyse açtı herif. Oraya yemişleri koydum. Bütün köyünün yemişleriyle beraber babamı öyle gömdüm. Ondan sonra da Şebin Karahisarlılar işte ne yapmışlar. Benim adıma bir cadde yaptılar. Ara Güler Caddesi diye. Üstünde hastane var bilmem ne var filan. En meşhur caddesi oldu oranın. Dünyanın değil de Türk edebiyatının en büyük yazarları burada. Mesela Aziz Nesin buralı. Evet, buralıydı. Tamam mı? Var mı daha büyük mizah ustası Türk edebiyatında? Yok. Kemal Tahir buralı. En büyük piyanist Midil Biret, o da buralı. Ben de buralıyım tabii. Anladın mı? Hiç kimse bilmeyecek ki ben nereye gidiyorum. Çünkü çamurlu bir yolda gidiyorum. Öyle dediğim kişiler yahu öyle bir kişi bir dünyayı özlüyorum ben. Dünya var ya etrafımızda dolaşan dünya. Dünya dönüyor ama biz de dönüyoruz. Anladın mı? O dünyada dönmek mühimdir. Eski İstanbul'da olmak isterdim. Yeni İstanbul'da değil. Eski İstanbul Salıcak'ta mesela bilmem ne sokağı filan adı gelmez şimdi aklıma. Hatırlarım öyle bir sokak vardır. Ya o var ya tahta evler bilmem ne eskileri hatırlatır bana filan. Ne çoğu zaman da mesela bir pencereden bir kız bakar yok. Alttan bir kedi gider filan bilmem. Bir sahnedir yani İstanbul'un gizemli tarafları. Bir kapı vardır mesela. Kapıyı Erguvanlar salmıştır. Konak kapısıdır. Açarsan bahçe çıkar. O bahçeden sonra bir tahta merdiven vardır. O merdivenden yukarı konağa girersin falan. Böyle sahnedir. Şimdi böyle ev var mı? Öyle ev yok. Çünkü teknoloji değişti. Şeyler değişti. Taşıma araçları değişti. Her şey değişti. Eskiden atlı arabalar vardı. Karpuz kavun satarlardı. Çok fotojenik bir şeydi. At vardı, bilmem ne vardı. Bir gün motor var abi kontağı çevir. Dırt diye gidiyor. Nesini çekeceksin ki? Boş sokak yok ulan. Sokaklarda boş sokak yok. Yani her ya bir yerde kamyon vardır, ya trafik işareti vardır, ya teller vardır. Bir yerde bir şey bırakmış almamıştır. Bilmem ne filan pis yerler olmuştur artık. Estetikten mahrum bir cemiyette yaşıyorsun. Bu hikayede böyledir. Her şey geliyor, üst üste geliyor, kapanıyor, bitiyor. Tabiat geri dönüyor, tabiat. Şimdi dur daha bitirmedim esas hikayeyi başlamadık ya.